Peki, şimdi çok sık kullanılan bazı sıfatları öğrenelim. Genç, yaşlı, yeni, eski, hızlı, yavaş, ucuz, pahalı, zayıf, şişman, hafif, ağır, yumuşak, sert. Bu malzemelere oturduğumuz zaman nasıl hissederiz? Rahat, rahatsız, zengin, fakir, çalışkan, tembel, mutlu, mutsuz, neşeli, sevinçli, üzgün, sakin, sinirli, kızgın, öfkeli. Diyelim ki bir sırada bekliyorsunuz. Biri sanki hiç sıra yokmuş gibi ön taraflara geçmeye çalışıyor. O zaman sırada bekleyenler için şunu söyleyebiliriz. Saygılı. Bu kişi içinse şunu söyleyebiliriz. Saygısız. Aynı zamanda sırada bekleyenler için diyebiliriz ki kibar. Eş anlamlısı nazik. Bu kişi içinse şunu söyleyebiliriz. Kaba. Temiz. Kirli. Pis. Dinç. Zinde. Yorgun. Bitkin. Güçlü. Güçsüz. Uzun. Kısa. İnsanlar için de aynı sıfatları kullanabiliriz. Uzun. Kısa. Yüksek. Alçak. Arkadaşlar, derecelendirme içeren isimlerle yani sınav notu, tansiyon, vücut ısısı gibi
Yüksek sıfatı gene kullanılır ama alçak sıfatı kullanılmaz. Bu tip kelimelerle düşük sıfatı kullanılır. Mesela bakın, dağ ismini öğrendiniz. Yüksek dağ, alçak dağ. Peki ya fiyatlar? Fiyat. Yüksek fiyatlar ama alçak fiyatlar değil. Düşük fiyatlar. Mesela duvar. Yüksek duvar, alçak duvar. Peki ya vücut ısımız? Arkadaşlar, vücut ısısı anlamına gelen kelimenin birkaç anlamı var. O zaman bu ismi öğrenelim. Ateş. Çakmak kelimesini hatırlıyor musunuz? Ateş, çakmak yerine de kullanılır. Aynı zamanda tıbbi olarak vücut ısısı anlamına gelir. Vücut ısısı anlamında kullanıldığında bakın, yüksek ateş, düşük ateş. Mesela şu an aklıma gelen derecelendirme içeren kelimeler tansiyon. Aynı ateş gibi tıbbi olarak bir derecelendirme içeriyor, değil mi? O zaman yüksek tansiyon ama alçak tansiyon değil. Düşük tansiyon. Gene benzer bir kelime, puan. Evet, puanla da düşük sıfatı kullanılır. Mesela not. Not kelimesinin iki anlamı var. Bir tanesi hatırlatma için yazılan kısa yazılar. Diğeri sınavlarda bilgi düzeyini ölçen sayı. Sınav notu anlamında kullanıldığında bir derecelendirme içerdiği için yüksek ve düşük sıfatları kullanılır. Mesela mod. Arkadaşlar, mod ismi aslında Türkçe sözlüklere girmedi. Ama günlük hayata iki anlamıyla ve tek telaffuzla girdi. Birinci anlamı ruh hali ve içinde bulunan duygu anlamına geliyor. İkinci anlamı durum, şekil. Ruh hali anlamında kullanıldığında arkadaşlar, evet, sayısal olarak bir derecelendirme içermese de ruh halimiz yukarıdan aşağıya doğru sıralanabiliyor, değil mi? O yüzden bu kelime de yüksek ve düşük sıfatlarını kullanır. O zaman bir yükseklikten bahsederken kullanılan sıfatlar yüksek, alçak. Derecelendirme içeren isimlerle kullanılan sıfatlar yüksek,
düşük. Peki, şu sıfatlarla devam edelim. Aynı, farklı veya ayrı. Arkadaşlar dikkat lütfen. Aynı ve ayrı sadece tek bir harfle birbirinden ayrılıyor. N ve R. Peki, sizce Türkçe'de şuna ne diyoruz? İlgili kelime bilginiz olduğu için soruyorum. Kağıt uçak. Evet. Lütfen videoyu durdurup bu sıfatlarla bu kağıt uçakları siz tarif edin. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Aynı kağıt uçaklar, farklı kağıt uçak veya ayrı kağıt uçak. Peki. Arkadaşlar, sıfatların sonu gelmez. İlerideki videolarda cümle içinde kullandıkça zaten kelime bilgisi olarak diğer sıfatları da öğreneceksiniz. Şimdi son bir sıfat daha öğrenelim. Komik. Hadi tüm bu öğrendiğimiz sıfatları beraber telaffuz edelim. Benden sonra tekrar edin lütfen. Kalın, ince, büyük, küçük, boş, dolu, siyah, beyaz, mor, mavi, sarı, kırmızı, yeşil, geniş, dar, sıcak, soğuk, ılık, zor, kolay, basit, zeki, gerizekalı, gerzek, aptal, salak, akıllı, akılsız, iyi, kötü, çirkin, güzel, yakışıklı, hoş, cici, şirin, sevimli, tatlı, ekşi, genç, yaşlı, yeni, eski, hızlı, yavaş, ucuz,
pahalı, zayıf, şişman, hafif, ağır, yumuşak, sert, rahat, rahatsız, zengin, fakir, çalışkan, tembel, mutlu, mutsuz, neşeli, sevinçli, üzgün, sakin, sinirli, kızgın, öfkeli, saygılı, saygısız, kibar, nazik, kaba, temiz, kirli, pis, dinç, zinde, yorgun, bitkin, güçlü, güçsüz, uzun, kısa, yüksek, alçak, yüksek, düşük, aynı, farklı, ayrı, komik. Çok güzel. Arkadaşlar, niteleme sıfatları görüş, boyut, yaş, şekil, renk, köken, malzeme belirten sıfatlar değil mi? Peki Türkçe'de bu niteleme sıfatlarının bir sıralaması var mı? Arkadaşlar hayır. Türkçe'de niteleme sıfatlarının kendi içinde bir sıralaması yok. Yani onları bir insanı veya bir nesneyi tarif ederken birkaç tane sıfat kullanacaksak herhangi bir sıraya dizmenize gerek yok. Ama niteleme sıfatlarıyla ilgili şunu bilmeniz lazım. Vurgulamak istediğimiz sıfatı isme en yakın olarak kullanırız. Yani en son vurgulamak istediğimiz sıfatı kullanırız. Mesela bakın. Küçük, sarı, sevimli, kutu. Bu örnekte sevimli sıfatı vurgulanıyor. Çünkü isimden hemen önce kullanılmış. Yani en son sevimli sıfatı kullanılmış, değil mi?
Dolayısıyla sarı ve küçük olmasındansa sevimli oluşu biraz daha önemli. Peki, küçük oluşunu vurgulamak istersek diyebiliriz ki sarı, sevimli, küçük kutu. Ne oldu? Küçüğü vurgulamış olduk, değil mi? Ayrıca şöyle de kullanabiliriz. Sevimli, sarı, küçük kutu. Gene küçük vurgulanıyor. Peki, mesela şu yastıkları bu sıfatlarla siz niteleyin. İlk gözünüze çarpan özelliğini vurgulayın lütfen. Videoyu şimdi durdurabilirsiniz. Cevap geliyor. Bana göre arkadaşlar yumuşak, rahat, yeşil yastıklar. Çünkü benim gözüme ilk renkleri çarptı. Eğer sizin de gözünüze benim gibi ilk renkleri çarptıysa şu da doğru bir cevap. Rahat, yumuşak, yeşil yastıklar. Eğer rahatlıklarını ön plana çıkarmak istiyorsanız yeşil, yumuşak, rahat yastıklar veya yumuşak, yeşil, rahat yastıklar. Bu cevaplar da doğru. Peki, yumuşaklıklarını ön plana çıkarmak istiyorsanız yeşil, rahat, yumuşak yastıklar veya rahat, yeşil, yumuşak yastıklar diyebilirsiniz. Peki, o zaman bugün ne öğrendik? Özetleyelim. 1. Sıfatların gruplara ayrıldığını öğrendik. Daha önce asıl sayı sıfatlarını öğrenmiştik. Bugün niteleme sıfatlarını öğrendik. 2. Niteleme sıfatlarının canlı veya cansız varlıklarla ilgili ayrıntı sağladığını öğrendik. Yani niteleme sıfatlarının görüş, boyut, yaş, şekil, renk, köken, malzeme olduğunu öğrendik. 3. Türkçe'de sıfatların bağlı olduğu isimden hemen önce kullanıldığını öğrendik. 4. Türkçe'de sıfatların bağlı olduğu ismin haline ve sayısına uymadığını öğrendik. 5. İyi sıfatının yerine sık sık güzel sıfatının da kullanıldığını öğrendik. Ama iyi sıfatının zıt anlamlısı kötü yerine güzel sıfatının zıt anlamlısı çirkinin kullanılmadığını öğrendik. 6. Çoklu sıfat kullanımlarında niteleme sıfatlarının kendi içinde bir sıralaması olmadığını öğrendik. Niteleme sıfatlarının sıralaması konusunda bilmemiz gereken önemli şeyin vurgulamak istediğimiz sıfatı en son yani isimden hemen önce kullanmak olduğunu öğrendik. Peki, o zaman şimdi şu 5 resimdeki insanları ve objeleri siz tarif edin. Öne çıkarmak istediğiniz sıfatı vurgulayın lütfen. Resimlerden sonra görüşürüz. Tekrar selam. Arkadaşlar, cevaplarınızdaki niteleme sıfatlarının yeri benim şimdi vereceğim cevaplardaki niteleme sıfatlarının yeriyle aynı olmayabilir. Ben kendi görüşüme göre vurgu yapıyorum, tamam mı?
1. Küçük, şirin oğlan. 2. Sevimli, şişman kedi. 3. Büyük, siyah, sinirli köpek. 4. Uzun, yeşil, cam şişe. 5. Eski, siyah beyaz fotoğraflar. Arkadaşlar, eğer sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin lütfen. O zaman kaçtım ben. Bye bye. Günaydın. Bugün niteleme sıfatları. Belirtme sıfat. Demiştim ki ince kitap. Sıfat zaten şimdi ya nasıl tekil arkadaşlar yalın halde nasıl tabak aynı kağıt uçakla zıttı altı niteleme sıfatları